Herkese selamlar. Bugün gitara yeni başlayanlar için en temel, bakın burası çok önemli, en temel parmak egzersizini sizlere göstereceğim. Hani gerçekten bu basit şey için mi video çektin derseniz bunu bilmeyen arkadaşlarımız da var. Şimdi hiç lafı uzatmadan kamerayı biraz yaklaştırayım. Gitar üzerinden bu parmak egzersizini nasıl yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yok, göstereceğim. Sonrasında da çalışma periyodu olarak nasıl bir programla çalışmamızın uygun olacağından bahsetmek istiyorum. Evet, şimdi başlayalım o zaman. Şimdi parmak egzersizleri temel mantığında bütün parmaklarımızı çalıştırmaya yarıyor. Şimdi bu tarz parmak egzersizleri var. Bunlar da temel parmak egzersizi. Fakat size önerim, eğer ki gitara yeni başladıysanız parmaklarınızın uçları çok acıyacağı için buradaki birinci perdelerden bu egzersizi yapmamanız. Ne yapacağız peki? Beşinci perdeden, altıncı perdeden bunlara uygulayabilirsiniz. Ben size bugün beşinci perdeden göstereceğim. İşaret parmağım beşinci perdeye denk geliyor. Bakın, orta parmağım 6, yüzük parmağım 7, serçe parmağım da 8. Şu şekilde bütün perdeleri her bir perdeye bir parmağım denk gelecek şekilde bunları yerleştiriyorum. Bundan sonra artık istediğiniz parmak egzersizini bu bölgede yapabilirsiniz. Eğer ki gelişmeye başladıysanız, parmak uçlarınız daha az acıyorsa 4'e geçin, 3'e geçin, 2, 1 diye en başa kadar gelebilirsiniz. Tellerin basıncı şuradaki birinci perdede çok fazla, 1 ve 2'de çok fazla olduğu için elinizi acıtır. O yüzden 5'ten çalıyoruz. Şimdi sağ elimi de göstereceğim ama sol elimin öncelikle mantığını alalım. En basitten başlayarak. İşaret parmağımı yerine koydum. Diğer parmaklarım da aynı şekilde yerlerinde. En üst telden başlıyorum ve bir ses veriyorum. Sonra bakın, işaret parmağımı kaldırmadan orta parmağımı yerleştiriyorum. Ortayı da, ikisini de artık hala basılı, sonra yüzüğü yerleştiriyorum. Ve serçe parmağımı. Şimdi bu şekilde hiç bunları yerlerinden kaldırmadan, yani şu şekilde değil, böyle sırayla değil, tek tek basa basa en aşağıya kadar bütün tellerde bunu yapıyorum. Yapalım bakalım nasıl olacak. Şimdi belki bu hız bile size çok hızlı gelebilir. Bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Hızınızı kendiniz belirleyebilirsiniz yapabildiğiniz kadar. Sonra yukarıya doğru çıkacağım. En aşağıki telden. Gibi. Şimdi bunu sağ elimi şimdi size artık gösterebilirim. Pena kullanıyorum. Eğer ki siz de pena kullanıyorsanız her bir vuruşta, mesela işaret parmağımda aşağı, sonra orta parmağı yerleştirdiğimde yukarı. Tekrar buna geldiği zaman aşağıya, serçeye geldiği zaman yukarı. Bir aşağıya, bir yukarı şeklinde. Eğer ki pena kullanmıyorsanız, parmaklarınızla çalıyorsanız bunlara da yürüyüş yapacağız. Nasıl? İşaret, sonra orta. İşaret, orta. Aşağı geçtim. Yani şöyle bir şey yok. Veya aşağı doğru vuruyorsanız kesinlikle yok. Şeklinde böyle bir yürüyüş yapıyorsunuz parmaklarınızda. Penada da o şekilde, sadece böyle aşağı doğru kesinlikle yok arkadaşlar. Şimdi bu çok temel ve basit bir egzersizdi, fakat faydalı bir egzersiz. Bunu nasıl geliştirebiliriz? Her bir parmağımda çift vuruş yaparak 1 2 1 2 1 2 1 2. Böyle bütün telleri de geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. Nasıl? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 değil mi? 3 yaptım. 4 yapabilirsiniz. 1 2 3 4. İstediğiniz kadar böyle hızlanın. Şimdi bunu da anladık. Okey. Bakın, hep bir kombinasyon var.
Artık bu kombinasyonlar size kalmış. Şimdi ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4 geldim. Sonra aşağı indim 5. Burası 5. vuruş. Nasıl bir daha yapalım? 1, 2, 3, 4, 5. Sonra tekrar geri dönüyorum ama 2'den başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gibi böyle bütün aşağıya kadar gidebilirsiniz bunu da beşleyerek. Bunda yine dediğim gibi arkadaşlar kombinasyonlar 1, 2, 3 pardon 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibi bunu da uzatabilirsiniz. Veya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 gibi üçleyerek de yapabilirsiniz. 1, 2, 1, 2 de olmaz. 1, 2, yok 2 tane de olmuyor. Bunları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde en güzel parmak egzersizini yaparsınız. Evet, size çok güzel başlangıç seviyesi gitara yeni başlayanların kolaylıkla yapabileceği ve aslında yapması gereken bir parmak egzersizi gösterdim. Ki bir tane değil, bu dediğim gibi bir kombinasyondan oluşuyor. Siz bunu istediğiniz kadar genişletebilirsiniz. Hem sağ el hem sol ele bir şeyler katarak bu egzersizleri arkadaşlar geliştirebilirsiniz. Peki bu egzersizler neye yarıyor? Ondan birazcık bahsedeyim. Sağ elimizin telleri tanımasını yarıyor. Nasıl? Mesela pena kullanıyorum. Penayla şöyle bakmadan çalabilmemi sağlıyor. Telleri tanıyorum. Aynı şekilde sol elde hem güçlendiriyor, uçlarını güçlendirmiş oluyorsunuz parmaklarınızın. Hem parmaklar perde aralıklarına alışmış oluyor. Kaslarınız güçleniyor. İşte şuradaki e, daha çok yüzük ve serçe parmakları daha çok tembeldir. Bunları çalıştırmış oluyorsunuz. Mutlaka ben her yeni başlayana bu tarz bir parmak egzersizi öneririm. Daha zorları var mı? Tabii ki var. Şimdi siz bu tarz bir şeyi çok kolaylıkla yapabiliyorsanız daha zorlarına geçebilirsiniz ama şu an bu videoda onları göstermeyeceğim. Ben bu tarz bir parmak egzersizi yapabilen bir insana artık sen daha zor bir parmak egzersizi yap demiyorum. Ona harcayacağın enerjiye gam öğren. Nasıl? Do majör gamını öğren, pentatonik gam öğren, ne bileyim majör minor gamlarını öğren ve gitarda onları çalmaya başla. Mesela bir pentatonik gamdan örnek verecek olursak. Şimdi bu da bir parmak egzersizi aslında. Bunda da yukarı aşağı yapabilirsin. Ya da aşağıdan. Çok karışık oldu ama yani örnek vermek istedim. Gelelim günde ne kadar çalışmam lazım, haftada ne kadar çalışmam gerekiyor gibi sorulara. Arkadaşlar parmak egzersizleri ve herhangi bir etütler, egzersizler vesaireler insanın canını sıkar. Ders gibidir, okuldaki evde yapacağın ödevler gibidir. Yapmak istemezsin, birazcık canın sıkılır. O yüzden çok çok fazla aşırıya kaçmayacak şekilde günlük 15-20 dakika maksimum yarım saat yapabilirsiniz. Daha fazlası sıkar ve gitardan soğumanıza, müzikten soğumanıza neden olur aslında. Onu ben pek önermiyorum. Şunu sırasıyla yapacaksın ve bir saat boyunca çalışacaksın diye bir kural yok. İçinizden nasıl geliyorsa müzik bir keyif işidir, duygu işidir. Eğer ki o anda o motivasyona, duyguya sahip değilseniz yapamazsınız. Yapmayın da zaten. Hiçbir şey yapmayın. Gitar elinize bile almayın. Bu müziğe de olan, gitara da olan bir saygıdır aslında. Müziği hem saymak, müziği hem sevmek hem saymak lazım. Bu arada video boyunca sanırım çok böyle dışarıya baktım. Konuşurken bir yerlere böyle bakmayı, kesmeyi seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer ki yeni başlayanlar varsa istek videolarınız, istek dersleriniz lütfen yorumlar kısmından bana belirtin.
Hepinize bol müzikli günler diliyorum. Hoşça kalın. Bay bay.